Bugün size anlatacaklarıma inanamayacaksınız. En yakın arkadaşına söylediği bir sırrın bir cinayete ve ailesinin dağılmasına sebep olan Yeliz'in hikayesi bu. Hikayemize geçmeden önce videomu beğenip yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca bu tarz hikayelerin daha çok gelmesi için abone olup aileme katılabilirsiniz. Yeliz'in hikayesi. Dışarıdan bakınca düzenli, temiz, saygılı aile diye anlatılan ama içine girince insanın içini daraltan o klasik evlerden biri. Hani kapıyı çaldığında içeriden hafif bir sessizlik gelir ya, sanki herkes konuşmayı kesmiş gibi. İşte öyle bir ortam. Yeliz 22 yaşında, yeni mezun, evde annesine yardım eden, kendi halinde yaşayan bir kız. Çok sosyal değil ama tamamen içine kapanık da değil. Aslında konuşsa konuşur, güler, eğlenir ama o evin içinde kendini hep biraz kısmak zorunda hissediyor. Haliyle zamanla alışmış. Abisi var. 27 yaşında, özel bir firmada çalışıyor. Sabah çıkıyor, akşam geliyor. Evde çok vakit geçirmez. Geldiğinde de ya telefona bakar ya odasına çekilir. Öyle aile içi sohbet falan pek yok. Zaten herkes birbirine mesafeli gibi. Aynı evin içinde yaşıyorlar ama sanki herkes kendi kabuğunda. Annesi 45 yaşında, ev hanımı. Ama öyle klasik anne enerjisi yok. Daha çok, nasıl desem, sessiz, kabullenmiş, sanki hayat ona ne verdiyse tamam demiş ve geçmiş. Çok nadir güler. Konuşurken bile hep temkinli. Öyle ki bazen kendi evinde misafir gibi duruyor. Yeliz bunu fark ediyor ama adını koyamıyor. Sadece içten içe bir tuhaflık hissediyor. Baba 50 yaşında. Mahallede esnaf. Dışarıda saygı gören biri. İnsanlar aile babası der. Ama evin içinde durum bambaşka. Adamın girdiği ortamda hava değişiyor resmen. Öyle bağırıp çağıran biri değil ama sessiz baskı dediğin şey var ya, işte o. Herkes ne yapacağını ona göre ayarlıyor. Yeliz bile bazen fark etmeden hareketlerini kontrol ediyor. Sesini kısıyor, oturuşunu düzeltiyor. Telefona bakarken bile dikkat ediyor. Evleri de bu ruh halini yansıtıyor zaten. Tertemiz, düzenli, hiçbir şey yerinden oynamaz. Ama aynı zamanda fazla steril, fazla ruhsuz. Hani bir evde biraz dağınıklık olur, kahkaha olur, televizyon sesi olur. Burada yok. Televizyon açıksa bile ses kısık. Konuşmalar kısa. Göz teması bile ölçülü. Yeliz bazen mutfakta annesiyle yalnız kaldığında biraz rahatlıyor. Küçük küçük sohbet etmeye çalışıyor ama annesi bile temkinli. Sanki duvarların kulağı var gibi. İnsan diyor ki bu kadar da olmaz ya. Ama oluyor işte. Neyse, Yeliz bu hayatın içinde büyümüş. Haliyle normal sanmış çoğu şeyi. Ama içten içe hep bir sıkışmışlık hissi var. Dışarı çıkınca rahatlıyor, eve gelince omuzlarına bir ağırlık çöküyor. Bunu tam açıklayamıyor ama hissediyor. Ve en garibi de şu: bu aile dışarıdan bakınca örnek gösterilecek türden. Kimse bu evin içinde neler döndüğünü, nasıl bir baskı olduğunu anlamaz. Öyle ki Yeliz bile bazen ben mi abartıyorum diye düşünüyor. Ama değil. Çünkü bazı şeyler daha yeni başlayacak. Baba meselesi. İşin en ağır kısmı aslında burasıydı. Dışarıda ağır abi, düzgün adam, aile babası diye anlatılan o adam evin içinde bambaşka birine dönüşüyordu. Ama öyle bağıran, çağıran, ortalığı yıkan biri gibi düşünme. Tam tersi. Sessiz, kontrol eden, bakışıyla bile insanı susturan tiplerden. Haliyle bu daha tehlikeli. Çünkü ne zaman neye kızacağını kestiremiyorsun. Adamın kuralları vardı. Yazılı değil ama herkes biliyordu. Yeliz ne giyecek, ne zaman dışarı çıkacak, kimle konuşacak. Hepsi kontrol altındaydı. Yasak kelimesi pek kullanılmazdı ama herkes sınırı bilirdi. Çünkü
O sınırı bir kere geçersen öyle bir bakardı ki insan kendini suçlu hissederdi. Annesine gelince işte orası daha da ağır. Kadın resmen görünmezdi. Evin içindeydi ama yok gibiydi. Sabah kalkar, kahvaltıyı hazırlar, evi toplar, yemek yapar. Ama kimse eline sağlık demez. O zaten görevini yapıyormuş gibi görülürdü. Ve baba aşırı kıskançtı. Ama öyle normal kıskançlık değil, takıntı seviyesinde. Komşuyla fazla konuşsa sorun, telefonda biraz uzun kalsa sorun, balkonda fazla dursa bile sorun. Yuh artık dersin ama gerçekten öyle. Kadın bazen camdan dışarı bakarken bile arkasında hissederdi adamı. Kimi izliyorsun der gibi. Direkt söylemezdi belki ama o bakış yeterdi. Zaten annesi de zamanla tamamen içine kapanmıştı. Eskiden nasıldı bilinmez ama Yeliz bildi bileli hep böyleydi. Sessiz, çekingen, hep bir geri planda. Şimdi burada insanın aklına şu geliyor. Neden karşı çıkmıyor? Ama işte öyle olmuyor. Yıllar içinde insan alışıyor, kabulleniyor ve en kötüsü de bunu normal sanmaya başlıyor. Yeliz küçükken bu durumu anlamıyordu. Babasıdır diyordu, koruyordur diyordu ama büyüdükçe bazı şeyler gözüne batmaya başladı. Arkadaşlarının annelerini görüyordu mesela. Daha rahat, daha konuşkan. Kendi annesiyle kıyaslıyordu. Aradaki fark bayağı büyüktü. Bir gün annesine sormaya kalktı hatta. "Anne, sen neden hiç dışarı çıkmıyorsun?" dedi. Kadın bir durdu. Sonra "Gerek yok." dedi. Gerek yok. Öyle bir söyledi ki aslında çok şey vardı o cümlenin içinde ama anlatılmıyordu. Yeliz o an bir şeylerin farkına varır gibi oldu ama yine sustu. Çünkü o evde sorgulamak kolay değildi. Baba akşamları eve geldiğinde ortam tamamen değişirdi. Herkes daha dikkatli, daha ölçülü. Yemek sessiz yenirdi. Televizyon açıksa bile kimse yorum yapmazdı. Öyle bir hava düşün. İnsan kendi evinde rahat edemez mi ya? Ama işte edemiyordu. Bazen Yeliz içinden geçiriyordu. Ben bu evde nefes alamıyorum diyordu ama sonra kendini suçlu hissediyordu. Abartıyorum herhalde diyordu. Halbuki abartmıyordu. Çünkü bu sadece görünen kısıldı. Asıl mesele çok daha derindeydi. Ve henüz hiçbir şey başlamamıştı. Neyse, gel zaman git zaman o evin içindeki o görünmeyen baskı, o sessizlik, o herkes yerini bilsin hali aynen devam ediyordu. Kimse açık açık bir şey demiyordu ama herkes rolünü o kadar iyi öğrenmişti ki sanki yıllardır prova yapılmış bir tiyatro oyunu gibi herkes ne zaman susacağını, ne zaman konuşacağını, neyi görmezden geleceğini biliyordu. Yeliz de bu düzenin içinde yaşıyordu işte. Dışarıdan bakınca sorun yok gibi ama içinde sürekli bir sıkışma hissi. Sanki bir şey olacak da kimse söylemiyormuş gibi bir gerilim. O gün de aslında diğer günlerden farksız başlamıştı. Sabah kalkılmış, kahvaltı yapılmış, baba her zamanki gibi çok konuşmadan hazırlanmış, annesi sessizce masayı toplamış, abisi işe gitmiş. Ama sonra bir anda baba telaşlandı, telefonu çaldı, yüzü değişti. Dükkanda acil bir iş çıktı dedi. Öyle normal çıkış gibi değil, biraz aceleci, biraz gergin, sanki bir şey yetiştirmesi gerekiyormuş gibi. Yeliz o an çok üstünde durmadı çünkü böyle şeyler olurdu, adam esnaf sonuçta, bazen aniden çıkması gerekirdi ama yine de içinden bir ses, garip bir şey var dedi. Hani insan bazen sebebini bilmeden hisseder ya, işte öyle bir his. Baba apar topar çıktı evden. Kapı kapandıktan sonra evde bir sessizlik oldu ama bu seferki sessizlik farklıydı. Biraz daha, nasıl desem, boşluk gibi. Çünkü o adam evdeyken hissedilen baskı vardı ama yokluğunda da başka bir tuhaflık oluyordu. Sanki ev rahatlaması gerekirken garip bir huzursuzluk oluşuyordu. Bu da normal değil aslında ama Yeliz buna da alışmıştı. Annesi mutfağa geçti, yine günlük işlerine devam etti. Yeliz de odasına geçip biraz telefona baktı. Sonra sıkıldı, mutfağa geldi. Annesiyle iki laf etmeye çalıştı ama kadın yine kısa cevaplar verdi. Çok uzatmadı sohbeti. Sanki konuşmak bile riskliymiş gibi. Tam o sırada kapı çaldı. Yeliz, ben bakarım dedi. Kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtı. Kargo. Adam paketi uzattı. Yeliz de hiç düşünmeden aldı çünkü aklına direkt kendi siparişi geldi.
Birkaç gün önce internetten bir şey almıştı. Hah, geldi işte dedi içinden. O kadar normaldi ki o an. Kapıyı kapattı, paketi eline aldı. Şöyle bir tarttı. Bir an durdu. Çünkü paketin ağırlığı biraz tuhaftı. Yani şimdi insan kendi sipariş ettiği şeyi az çok bilir ya. Bu biraz farklıydı. Ama yine de çok takmadı. Herhalde paketlemesi farklıdır dedi. Mutfağa geçti. Annesi o sırada ocağın başındaydı. Yeliz paketi masaya bıraktı ve o an hiç kimsenin tahmin etmediği bir şeyin başlangıcıydı. Ama tabii o an kimse bunun farkında değildi. Her şey o kadar sıradan görünüyordu ki. Halbuki değildi. Yeliz mutfak masasının başına geçtiğinde elindeki pakete hala benim siparişim gözüyle bakıyordu. Annesi o sırada ocağın başında yemeği karıştırıyor. Arada bir arkasını dönüp bakıyor ama çok da ilgilenmiyordu. Çünkü evde kargo gelmesi alışılmış bir şeydi. Yani o an her şey o kadar sıradan, o kadar normaldi ki insan sonrasında olacakları düşününce gerçekten yuh artık diyor. Çünkü bazı anlar vardır dışarıdan bakınca hiçbir anlamı yoktur ama aslında her şey orada başlar. İşte bu da öyle bir andı. Yeliz paketin bantlarını yavaş yavaş sökmeye başladı. Öyle aceleyle değil, rahat rahat. Hatta içinden umarım istediğim gibi gelmiştir diye geçiriyordu. Kartonun kapağını kaldırdı, elini içine doğru uzattı ve tam o anda bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti ama daha görmeden, daha anlamadan, sadece o ilk dokunuşta. Çünkü insan bazen görmeden de anlar ya, işte öyle bir his. Sonra içindekileri çıkardı ve olduğu yerde kaldı. Kutunun içinden çıkan şeyler kadın iç çamaşırlarıydı. Ama öyle tek parça falan değil, birkaç farklı parça. Üstelik öyle sıradan günlük kullanılacak şeyler de değil, daha iddialı, daha dikkat çeken, annesinin tarzıyla hiç alakası olmayan şeylerdi. O an Yeliz'in yüz ifadesi değişti, kaşları çatıldı, gözleri büyüdü. Elindekine tekrar baktı, sonra tekrar baktı. Çünkü gördüğünü anlam veremedi. Yani şimdi burada insanın aklına ilk gelen şey yanlış gelmiştir olur ama paketin üstündeki isim doğruydu, adres doğruydu. Yani öyle kolay açıklanacak bir durum değildi. Yuh artık dedi kendi kendine. Bu sefer biraz daha sesli çünkü gerçekten ne düşüneceğini bilemedi. Kafasında hızlı hızlı ihtimaller dönmeye başladı ama hiçbiri tam oturmuyordu. En sonunda aklına gelen ilk mantıklı şey babam anneme almıştır herhalde oldu. Çünkü başka açıklama yok gibi görünüyordu ama aynı anda bu düşünce bile ona tuhaf geldi. Çünkü o adamın karakterini biliyordu. Yani şimdi açık açık söylemek lazım. O adamın böyle bir şeyi alması çok alakasızdı. Hatta neredeyse imkansız gibiydi. Yine bir kutuyu aldı, mutfağa doğru yürüdü. Annesi hala ocağın başındaydı. Yeliz biraz tereddüt etti ama sonra "Anne," dedi. Sesi normalden biraz daha düşüktü. Annesi döndü. "Ne oldu?" dedi. Yeliz kutuyu uzattı ve "Bu sana gelmiş herhalde," dedi ama bunu söylerken bile emin değildi. Sadece bir ihtimal söylüyordu. Annesi önce anlamadı, sonra kutunun içine baktı ve o an yüzündeki ifade değişti. Ama bu sadece şaşkınlık değildi. İçinde utanç, rahatsızlık ve anlamlandıramadığı bir huzursuzluk vardı. Bir süre konuşmadı, sadece baktı, sonra elini uzatıp içinden bir parçayı aldı. Şöyle bir inceledi ama hemen geri bıraktı. Sanki elinde tutmak bile istememiş gibi bir hali vardı. Sonra Yeliz'e baktı ve "Bu ne?" dedi ama bu soru gerçekten cevap bekleyen bir soruydu. Yani kendisi de bilmiyordu, anlamaya çalışıyordu. Yeliz, "Bilmiyorum, babam almıştır belki," dedi ama annesi hemen başını salladı ve "Yok, almaz," dedi. Bu iki kelime o kadar net, o kadar kesin çıktı ki içinde yılların bilgisi vardı. Çünkü o adam gerçekten hayatında böyle bir şey yapmamıştı ve yapacak biri de değildi. Yeliz de bunu biliyordu aslında ama yine de başka ihtimal bulamadığı için o düşünceye tutunuyordu. Mutfakta bir sessizlik oldu ama bu alışılmış sessizlik değildi. Bu seferki daha ağırdı. Sanki havanın içi dolmuş gibiydi. Konuşsalar bir şey kırılacakmış gibi bir his vardı. Ocağın üstündeki yemeğin sesi bile fazla gelmeye başladı kulağa. Yeliz pakete tekrar baktı. Sonra annesine baktı. Annesi gözlerini kaçırdı çünkü belli ki o da bu durumdan rahatsızdı ama ne yapacağını bilmiyordu. "Bunu kaldır," dedi annesi. Sesi düşük ama kararlıydı. "Baban gelince sorarız," dedi ama o cümlenin içinde gizli bir tedirginlik vardı. Çünkü o adamın ne tepki vereceği hiçbir zaman belli olmazdı. Küçük bir şeyden bile büyük bir olay çıkarabilirdi. Haliyle bu durum hiç de basit değildi. Yeliz kutuyu aldı, odasına götürdü. Yatağın üstüne koydu ama öyle bırakıp çıkamadı. Tekrar açtı, tekrar baktı.
Sanki gözünden kaçan bir şey varmış gibi her detayı inceledi. Ama değişen bir şey olmadı. Gerçek aynıydı ve bu gerçek hiçbir yere oturmuyordu. Sonra yatağın kenarına oturdu. Kutuya bakarken kafasının içinde aynı sorular dönmeye başladı. Bu ne? Neden? Nasıl? Zaman geçtikçe içindeki huzursuzluk arttı. Çünkü bu olay basit bir yanlışlık gibi hissettirmiyordu. Aksine sanki bir şeylerin ucu buraya dokunmuş ama devamı görünmüyormuş gibi bir durum vardı. Yani ortada bir şey vardı ama tam olarak ne olduğu belli değildi ve insanı en çok rahatsız eden şey de buydu zaten. Bilinmezlik. Akşam yaklaşırken Yeliz'in içindeki gerilim daha da arttı. Babasının eve gelmesini bekliyordu ama aynı zamanda gelmesini istemiyordu. Çünkü bu konu açılacak ve o an her şeyin yönü değişebilirdi. Kalbi biraz hızlı atmaya başladı. Annesi de sessizleşmişti. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu ama kimse söylemiyordu. Kapı sesi duyulduğunda ikisi de irkildi çünkü artık o an gelmişti. Ve bu olayın hiç de göründüğü kadar basit olmadığı çok yakında ortaya çıkacaktı. Kapının açılma sesiyle birlikte evin içindeki o görünmeyen gerilim iyice hissedilir hale geldi. Yeliz odasından çıktı, annesi mutfaktan başını uzattı. İkisi de farkında olmadan birbirine baktı çünkü artık ikisinin de aklında aynı ihtimal vardı. Ve bunu söylemeseler bile ikisi de biliyordu. O kutunun içinden çıkan şeylerin tek bir açıklaması olabilirdi ve o açıklama da ikisini de rahatsız ediyordu. Babanın annesini aldatıyor olması ihtimali. Şimdi burada insan şunu diyor, yok artık o adam mı? Ama işte mesele de tam olarak bu zaten. Dışarıdan bakınca asla yakıştıramadığın şeyler bazen en yakında çıkar. Baba içeri girdiğinde her zamanki gibiydi. Ayakkabılarını çıkardı, üstünü değiştirdi. Yüzünde hiçbir tuhaflık yoktu. Sanki gün içinde hiçbir gariplik yaşamamış gibi rahattı. Bu da Yeliz'in içini daha çok sıktı. Çünkü insan karşısındaki kişi suçluysa biraz belli eder diye düşünür ama bu adamda en ufak bir açık yoktu. Bu da ister istemez ya gerçekten masumsa düşüncesini getiriyordu ama diğer ihtimal çok daha ağır basıyordu. Yemek masası hazırlandı, herkes yerine oturdu ama bu sefer o masa bildiğin sorgu masası gibiydi. Kimse bunu açık açık söylemiyordu ama herkesin aklında aynı konu vardı. Yeliz lokma alıyordu ama ne yediğini anlamıyordu. Annesi zaten iyice içine kapanmıştı. Göz teması kurmaktan kaçınıyordu. Çünkü belli ki kafasının içinde o ihtimal dönüp duruyordu. Ya doğruysa düşüncesi insanın içini kemiren bir şeydir ya. İşte tam olarak öyle. Bir süre sessizlik içinde yemek yenildi. Sonra annesi dayanamadı. Sesi çok yükseltmeden ama belli ki zorlanarak bugün bir kargo geldi dedi. O cümleyi kurarken bile sanki boğazı düğümlendi. Baba kaşığı bıraktı. Ne kargosu dedi. Normal bir ton ama dikkatli bir bakış vardı. Yeliz o an babasının yüzüne baktı. En ufak bir ipucu aradı. Ama yine hiçbir şey yoktu. Annesi paketi getirdi, masaya koydu. Bu geldi dedi. O bu deyiş var ya, içinde hem sitem hem korku vardı. Baba kutuyu aldı, açtı, içindekilere baktı ve kaşlarını çattı. Sonra gerçekten şaşırmış gibi, bu ne ki dedi. Ben 7'li yıldız tornavida sipariş etmiştim, bu ne alaka diye devam etti. Hatta hafif bir sinirli gülüş attı. Sanki saçma bir durumla karşılaşmış gibi tepki verdi. Ama işte tam o noktada Yeliz'in kafası iyice karıştı. Çünkü eğer bu adam aldatıyorsa bu kadar rahat olabilir miydi? Bu kadar doğal davranabilir miydi? Yok eğer rol yapıyorsa bu kadar iyi mi oynuyordu? Şimdi burada insanın aklı gerçekten karışıyor. Çünkü iki ihtimal de birbirinden rahatsız edici. Annesi yavaşça yanlış gelmiş olabilir mi dedi ama bu cümle aslında bir umuttu. Yani gerçekten yanlış olmasını istiyordu. Çünkü diğer ihtimali kabullenmek çok ağırdı. Baba hemen paketin üstüne baktı. Adres doğru, isim de doğru. Yanlış gelmesi zor dedi ama ardından hemen iade ederiz. Uğraşmaya değmez diye ekledi. Sanki konuyu hızlıca kapatmak ister gibi. Ve işte o an Yeliz'in içinden bir şey geçti. Neden bu kadar çabuk kapattı konuyu? Çünkü normalde o adam her şeyi sorgulayan, en küçük detayı bile didikleyen biriydi. Ama bu sefer uzatmadı. Haliyle bu da şüpheyi azaltmadı, aksine arttırdı.
Masadaki hava iyice ağırlaştı, kimse konuşmadı, herkes yemeğine döndü ama artık o yemek sadece bir formaliteydi. Çünkü akıllar başka yerdeydi. Yeliz babasına baktı, annesine baktı, sonra tekrar pakete baktı ve içinden şu geçti: eğer bu doğruysa devamını düşünmek bile istemedi. Gece herkes odasına çekildi ama kimse gerçekten dinlenemedi. Yeliz yatağa uzandı, tabana baktı, gözlerini kapattı ama zihni durmadı. Sürekli aynı ihtimal dönüp duruyordu. Babam annemi aldatıyor olabilir mi? Bu cümleyi düşünmek bile ona ağır geldi. Çünkü o adam her ne kadar baskıcı, sert ve zor biri olsa da bu başka bir şeydi. Ama işte bazen insanın en korktuğu ihtimal en yakın ihtimal olur. Ve Yeliz henüz gerçeğin bu ihtimalden bile daha sarsıcı olduğunu bilmiyordu. Gel zaman git zaman o akşamın üstünden günler geçti ama o kargo meselesi öyle oldu bitti gibi kapanmadı. En azından Yeliz'in ve annesinin içinde kapanmadı. Çünkü ikisi de aynı şeyi düşünüyor ama dile getiremiyordu. Evin içinde görünmeyen bir sır dolaşıyordu resmen. Herkes normal davranıyordu ama o normalliğin altında bir şeylerin kaynadığı çok belliydi. Yeliz annesine baktıkça kadının daha da içine kapandığını fark ediyordu. Eskiden de sessizdi ama bu seferki başka. Bu sefer sanki aklının içinde sürekli aynı düşünce dönüyordu ve o düşünce kadını yavaş yavaş eritiyordu. Yeliz de aynı doğumdaydı. Dışarıdan bakınca hayatına devam ediyor gibi görünüyordu. Ama içten içe sürekli o ihtimali düşünüyordu. Ya doğruysa sorusu insanın zihnine bir kere girince çıkmıyor. Ders yersin, yemek yersin, telefona bakarsın ama o düşünce hep arka planda çalışır. Haliyle Yeliz de giderek huzursuz bir hale geldi. Babasına karşı olan bakışı değişmeye başladı. Artık eskisi gibi sadece sert baba olarak görmüyordu. İçinde bir şüphe vardı. Ve bu şüphe saygıyı yavaş yavaş kemiren bir şeydi. Ama zaman her şeyi örtüyor gibi yaptı. Çünkü evde bu konu bir daha açılmadı. Baba o paketi gerçekten iade etti mi? Ne oldu? Nasıl oldu? Kimse sormadı. Kimse konuşmadı. Sanki hiç yaşanmamış gibi davranıldı. Bu da ayrı bir tuhaflık zaten. Çünkü normalde o adam en ufak meselede bile uzatır, didikler, sorgular. Ama bu sefer susuldu. Aradan yaklaşık 3 yıl geçti. Evin düzeni değişmedi. Roller aynı kaldı. Baba yine otorite, anne yine sessiz, abi yine kendi halinde. Yeliz ise artık daha yetişkin, daha gözlemci ama aynı zamanda daha yorgun. Çünkü yıllarca içinde tuttuğu o şüphe, o rahatsızlık tamamen kaybolmadı. Sadece derine gömüldü. Neyse, bir gün Yeliz mutfaktaydı. Yemek yapıyordu. O sırada canı sıkıldı. Bir story atayım dedi. Hani insanlar günlük bir şey paylaşır ya, öyle basit bir an. Ama işte bazen en basit kararlar bile insanı hiç beklemediği yerlere götürür. Telefonunu aradı ama yanında değildi. Salonda unutmuştu. Geri dönmeye üşendi. O sırada babasının telefonu masanın üstünde duruyordu. Buradan çekeyim sonra kendimi atarım diye düşündü. Yani o kadar masum bir niyet. Hiçbir şey düşünmeden aldı telefonu, kamerayı açtı, yemeğin görüntüsünü çekti. Hatta kendi kendine konuştu biraz. Gülümseyerek videoyu bitirdi. Sonra izlemek için galeriyi açtı. Ve işte her şey tam o anda değişti. Çünkü galeride sadece kendi çektiği video yoktu. Başka şeyler vardı. Ve o şeyler o 3 yıl önceki kargo olayını tamamen başka bir yere bağlayacaktı. Yeliz'in parmağı ekranda durdu. Gözleri büyüdü. Kalbi hızlandı. Ve içinden sadece şu geçti: yok artık. Ama bu seferki gerçekten yok artıklık bir şeydi. Yeliz galeriyi açtığında ilk başta sadece kendi çektiği videoyu arıyordu. Yani aklı hala o basit planın içindeydi. Videoyu bulup kendine gönderecek, sonra story atacak ve konu kapanacaktı. Ama işte o ekranda gördüğü ilk küçük detay bile onun zihnini bir anda başka bir yere çekti. Çünkü galerideki küçük ön izleme görsellerinden biri diğerlerinden farklıydı. Renkler farklıydı, açı farklıydı ve en önemlisi o görüntüde tanıdık bir şey vardı. Ama aynı zamanda hiç tanımadığı bir şey de vardı. Bu da insanın beynini kilitleyen o garip hissi yaratır ya, ben bunu biliyorum ama aynı zamanda bilmiyorum hissi. İşte tam olarak o. Parmağı o görselin üzerinde bir an durdu. Aslında açmamak için bir sebep yoktu ama açtıktan sonra geri dönüş olmayacağını içten içe hissediyordu. Buna rağmen bastı ve fotoğraf açıldı. O an zaman gerçekten yavaşladı çünkü gördüğü şey aklındaki hiçbir ihtimale benzemiyordu.
Yani insan bir şeyden şüphelenir ama o şüphenin bile bir sınırı olur. Bu ise o sınırın çok ötesindeydi. Fotoğrafta babası vardı ama alıştığı haliyle değil. Yüzünde makyaj vardı, gözleri belirginleştirilmişti, dudaklarında ruj vardı, üzerinde o 3 yıl önce gelen paketten çıkmış olabilecek tarzda kadın iç çamaşırları vardı ve aynanın karşısında telefonla kendini çekiyordu. Üstelik bu tek bir fotoğraf da değildi. Yeliz sağa kaydırdı, bir tane daha, farklı pozlar, farklı açılar ama aynı gerçek. O an Yeliz'in vücudu tepki verdi, sadece zihni değil, bedeni de bunu kaldıramadı. Elleri titremeye başladı, kalbi hızlandı, nefesi düzensizleşti, boğazı kurudu. Yani sadece şaşırma değildi, bu bildiğin şoktu. İnsanın bütün sistemi bir anda alt üst olur ya, işte öyle bir durum. Bu ne diye mırıldandı ama sesi bile çıkmadı doğru düzgün. Dudakları kıpırdadı sadece. Çünkü beyninin bir kısmı hala bunu reddediyordu. Bu olamaz diyordu, yanlış görüyorsun diyordu. Ama gözlerinin önündeki şey o kadar netti ki inkar edilecek gibi değildi. Şimdi burada insan gerçekten ne düşüneceğini bilemiyor. Çünkü 3 yıl önceki o kargo bir anda anlam kazandı ama o anlam düşündüğünden çok daha farklıydı. Çünkü mesele bir aldatma değildi. Mesele çok daha derindi. Yeliz o an ne yapacağını bilemedi. Telefonu elinde tutmaya devam etti ama bakamıyordu artık. Bakmak istemiyordu. Sanki biraz daha bakarsa gerçek daha da ağırlaşacakmış gibi hissediyordu. Hızlıca galeriden çıktı, kendi çektiği videoyu buldu ama elleri titrediği için nereye bastığını bile zor anladı. Videoyu sildi. Çünkü o an tek düşündüğü şey bu telefonda iz bırakmamak oldu. Yani o kadar korktu ki mantıklı düşünemiyordu artık. Sadece içgüdüsel hareket ediyordu. Telefonu yerine bırakırken bile eli titriyordu. Sanki biri görürse her şey ortaya çıkacakmış gibi bir panik vardı. Sonra mutfağa döndü ama artık o mutfak aynı mutfak değildi. Az önce yemek yaptığı yer şimdi ona yabancı geliyordu. Çünkü zihni başka bir yerdeydi. O görüntüler gözünün önünden gitmiyordu. Babasının yüzü, makyajı, o kıyafetler hepsi birbirine karışıyordu. Şimdi burada insan kendine şu soruyu sorar. Ben böyle bir şey görsem ne yapardım? Ve gerçekten cevabı yok. Çünkü bu sadece bir sır değil. Bu bütün aileyi yerinden oynatacak bir gerçek. Hele ki böyle bir evde, böyle bir baba figürü varken bu durumun ortaya çıkması neye yol açar? Düşünmesi bile zor. Yeliz de tam olarak bunu düşündü. Bunu söylersem ne olur dedi içinden. Annesi, abisi, o ev, her şey bir anda dağılabilir miydi? Büyük ihtimalle evet. Çünkü bu sadece kişisel bir durum değil. O evin yıllardır kurulu olan düzenine ters düşen bir şeydi. Hatta yıkabilecek bir şeydi. Haliyle korktu. Hem de çok korktu. Ve o an bir karar verdi. Kimseye söylememeye. Çünkü bazen insan gerçeği söylemekle her şeyi kaybetmek arasında kalır. Ve Yeliz o an susmayı seçti. Yeliz o gün mutfaktan çıktıktan sonra odasına geçti ama öyle gittim oturdum gibi bir durum değildi. Resmen kendini attı odaya. Kapıyı kapattı, yatağın kenarına oturdu ve birkaç saniye boyunca hiçbir şey yapmadan sadece boşluğa baktı. Çünkü zihni o kadar doluydu ki düşünceler birbirine giriyordu. Hangisini tutacağını, hangisini bırakacağını bilemiyordu. Gözünün önünde az önce gördüğü görüntüler dönüp duruyordu. Babasının o hali, o kıyafetler, o makyaj hepsi birbirine karışıyordu ve ne kadar unutayım dese de mümkün değildi. Çünkü bu öyle sıradan bir bilgi değildi. Bu insanın hayat algısını değiştiren türden bir şeydi. Şimdi burada insanın içinden şu geçer, tamam gördüm ama yok sayayım. Ama işte öyle olmuyor çünkü gördüğün şeyi geri silemiyorsun. Hele ki bu kadar sarsıcı bir şeyse. Yeliz de bunu fark etti zaten. Ne yaparsa yapsın o görüntüler aklından çıkmıyordu. Kalktı odada yürümeye başladı, sonra durdu, sonra tekrar yürüdü, ellerini saçına götürdü, nefes almaya çalıştı ama içindeki sıkışma hissi geçmedi. Çünkü bu sadece bir şok değil, aynı zamanda büyük bir korkuydu. Korkuydu çünkü bu durum ortaya çıkarsa ne olacağını az çok tahmin ediyordu. Babasının karakterini biliyordu. O adamın bu tür bir şeyin konuşulmasına bile tahammülü olmazdı. Hele ki mahalleye yayılması, insanların öğrenmesi, yuh artık düşünmesi bile insanın içini daraltıyor. Çünkü o adam
sadece sinirlenmezdi, ortalığı yakardı. Yeliz bunu çok iyi biliyordu. Haliyle korkusu sadece gerçeği öğrendim korkusu değildi. Aynı zamanda bu gerçek ortaya çıkarsa ne olur korkusuydu. Ama işin daha da zor tarafı annesiydi. Çünkü o an aklına direkt annesi geldi. Ya annem öğrenirse diye düşündü. Kadın zaten yıllardır o evin içinde sessizce yaşayan, her şeyi kabullenen biri. Şimdi böyle bir şey öğrense ne yapardı? Kaldırabilir miydi yoksa tamamen çöker miydi? Şimdi burada insanın içi parçalanıyor gerçekten. Çünkü kadının hayatı zaten zor. Bir de bunun eklenmesi, yani gerçekten ağır. Yeliz yatağın üstüne oturdu. Dizlerini kendine çekti. Elleri hala hafif titriyordu, gözleri doldu ama ağlayamadı. Çünkü ağlamak bile yetmiyordu o an. İçinde tarif edemediği bir baskı vardı. Sanki bağırmak istiyordu ama sesi çıkmıyordu. Biriyle konuşmak istiyordu ama konuşursa her şey gerçek olacak diye korkuyordu. Yani tam anlamıyla sıkışmıştık hissi. Ve en kötüsü de şu, artık babasına bakışı değişmişti. Çünkü insan belli bir kalıba koyar ya, bu benim babam der, işte şöyledir, böyledir diye bir çerçeve çizer. Ama o çerçeve bir anda kırılınca o kişiyle ilgili her şey yeniden yazılmak zorunda kalır. Yeliz de tam olarak bunu yaşıyordu. Artık o adam sadece baskıcı baba değildi. Artık onunla ilgili bildiği her şey sorgulanır hale gelmişti. Bu da insanın zihnini iyice yoran bir şey. O akşam baba eve geldiğinde Yeliz onun yüzüne bakamadı. Normalde zaten mesafeliydi ama bu sefer başka. Bu sefer içinde bir uzaklık vardı. Bilinçli bir uzaklık. Çünkü göz göze gelirse o görüntüler tekrar canlanacak diye korkuyordu. Haliyle sürekli kaçtı, kısa cevaplar verdi, odasına çekildi. Babası fark etti mi bilinmez ama Yeliz için artık hiçbir şey aynı değildi. Günler geçti ama o duygu geçmedi. Aksine büyüdü. Çünkü Yeliz konuşmadıkça, içine attıkça mesele çözülmedi. Sadece ağırlaştı. Her gün biraz daha düşündü, her gün biraz daha yoruldu. Geceleri uyumakta zorlandı çünkü gözünü kapattığında zihni susmuyordu. Gündüz kendini oyalayabiliyordu ama gece her şey daha net geliyordu insana. Ve bir noktadan sonra insan taşıyamaz hale gelir. Yeliz de geldi. Çünkü insan her şeyi tek başına kaldıramaz. Ve o an artık birine anlatması gerektiğini fark etti. Gel zaman git zaman Yeliz'in içinde tuttuğu o gerçek artık taşınamaz bir ağırlığa dönüştü. Hani insan başta susarım geçer diye kendini kandırır ama bazı şeyler susunca geçmez. Tam tersine zihnin arka planında sürekli çalışır, seni yorar, uykunu kaçırır, gündüzünü huzursuz eder. Yeliz de aynen bunu yaşamaya başladı. Dışarıdan bakınca normal görünüyordu ama içten içe sürekli aynı sahneler dönüyordu. Babasının o görüntüleri, 3 yıl önceki kargo, annesinin yüzü, hepsi birbirine bağlanmıştı ve artık bu yükü tek başına taşımak gerçekten zor gelmeye başlamıştı. Haliyle insan böyle bir noktada birine anlatma ihtiyacı hisseder. Çünkü paylaşmak bazen çözüm değildir ama en azından nefes aldırır. Yeliz'in aklına gelen tek kişi Gülizar'dı. Aynı apartmanda yaşayan, çocukluktan beri tanıdığı en güvendiği insanlardan biri. Yani anlatsam beni yargılamaz dediği tek kişi. Ama buna rağmen anlatmak kolay olmadı. Birkaç gün boyunca kendi içinde düşündü çünkü bu öyle sıradan bir mesele değildi. Birine söylemek demek bu gerçeği serbest bırakmak demekti. Artık sadece kendi kontrolünde olmayacaktı. Bu da onu korkutuyordu. Ama diğer tarafta da taşıyamadığı bir ağırlık vardı. Sonunda o ağırlık daha baskın geldi ve Gülizar'ı çağırdı. Gülizar geldiğinde Yeliz'in yüzünden bir şeylerin ters gittiği belliydi. Odasına geçtiler, kapıyı kapattılar. Yeliz birkaç saniye sustu çünkü nasıl başlayacağını bilemiyordu. Sonra derin bir nefes alıp sana bir şey anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin dedi. Bu cümleyi kurarken sesi titriyordu çünkü aslında en çok korktuğu şey buydu. Gülizar da ciddileşti. Tamam dedi, söz veriyorum dedi. Hatta Yeliz yemin ettirdi çünkü içinde en ufak bir şüphe bile kalmasını istemiyordu. O an gerçekten güvendi. Sonra Yeliz her şeyi anlattı. En baştan başladı, kargo olayını anlattı, o akşam yaşananları anlattı, annesiyle düşündüklerini anlattı, yıllarca içinde kalan o şüpheyi anlattı ve en sonunda babasının telefonunda gördüğü fotoğrafları anlattı. Anlatırken birkaç kez durdu çünkü bazı şeyleri dile getirmek bile zordu. Ama yine de hepsini söyledi çünkü artık tutamıyordu. Gülizar'ın tepkisi beklediği gibiydi. Çok şaşırdı. Birkaç kez ciddi misin dedi. Hatta bir noktada ne diyeceğini bilemedi. Çünkü
gerçekten alışılmışın dışında bir şeydi bu. Yeliz o an iyi ki anlattım diye düşündü. Çünkü ilk defa biriyle paylaşmıştı ve içinde biriken o baskı biraz olsun hafiflemiş gibiydi. Ama işte mesele tam da burada kırıldı. Çünkü bazı insanlar duydukları şeyi içinde tutamaz. Hele ki böyle dikkat çekici, böyle anlatılacak bir şeyse. Gülizar başta sözünü tuttuğunu sandı, yani kendince tutuyordu. Birkaç gün boyunca kimseye bir şey söylemedi ama bu durum onun da zihnini meşgul etmeye başladı. Çünkü o da bu bilgiyi taşıyamadı. En sonunda gidip annesine anlattı. Üstelik ama kimseye söyleme diyerek anlattı. Yani aslında yaptığı şeyin yanlış olduğunu biliyordu ama yine de yaptı. Annesi de aynı şekilde bu bilgiyi içinde tutamadı, kocasına anlattı. O da bir arkadaşına anlattı. Bu şekilde konu giderek yayıldı ve artık kontrol edilemeyecek bir noktaya geldi. Çünkü iş mahalleye taşındı. Mahalle dediğin yer zaten böyle konuları büyütmeye çok müsaittir. Biri birini anlatır, diğeri biraz ekler, bir başkası yorum katar derken konu bambaşka bir boyuta ulaşır. Artık gerçek ile dedikodu birbirine karışır. Yeliz'in babası hakkında konuşmalar başladı. Önce fısıltıyla, sonra alayla, sonra açık açık ve bu noktadan sonra artık hiçbir şey gizli kalmadı. Çünkü insanlar böyle bir şey konuşmayı bırakmaz, aksine üstüne gider. Ve Yeliz henüz bu yayılmanın neye dönüşeceğini bilmiyordu. Yeliz bütün bunlar olurken hiçbir şeyden habersizdi. Yani Gülizar'a anlattığı şeyin artık onun kontrolünden çıktığını, başka insanların diline düştüğünü bilmiyordu. Kendi içinde en azından bir kişi biliyor diye düşünüyordu. Halbuki mesele çoktan büyümeye başlamıştı. Mahallede bazı bakışlar değişmişti bile ama Yeliz bunu henüz fark etmiyordu. Çünkü insan böyle bir şeyin bu kadar hızlı yayılacağını düşünmez. Söz verdim diyen birine güvenir ve orada kalacağını sanır. Haliyle Yeliz de öyle sandı. Ama babası yavaş yavaş fark etmeye başladı. Çünkü insanlar direkt söylemez ama bakışları değişir, tavırları değişir. Eskiden selam veren adam biraz farklı bakar. Kahvede otururken fısıldaşmalar olur. Biri bakar güler, diğeri bakar kafasını çevirir. Şimdi burada insan belki kuruntu der ama bu öyle değildi. Çünkü gerçekten bir şeyler dönüyordu. Baba da bunu hissetmeye başladı ama ne olduğunu anlamıyordu. Bir gün kahveye gittiğinde durum daha da belirginleşti. Oturdu, çayını söyledi. Etrafındaki birkaç kişi birbirine bakıp hafifçe güldü. Sonra konuşmayı kestiler. Baba bunu fark etti ama üstünde durmadı. Sonra biraz daha zaman geçti. Bu sefer 2 kişi göz göze gelip gülüşmeye başladı. İşte o an sabrı taşmaya başladı. Çünkü bu açık açık bir saygısızlıktı ve o adam saygıya çok önem verirdi. Haliyle bu durum onun için kabul edilebilir değildi. "Ne gülüyorsunuz?" diye sordu. Sesi sertti. Ortam bir anda sessizleşti. Kimse cevap vermedi ama o sessizlik daha da sinir bozucuydu. Çünkü ortada bir şey olduğu belliydi ama kimse söylemiyordu. Bu da insanı daha çok delirtir. Baba tekrar sordu. Bu sefer daha sert. "Bir şey mi var?" dedi ve işte o an biri dayanamadı, laf attı. Ama öyle ima falan değil, direkt. Şimdi burada ne söylendiğini tekrar etmeye gerek yok ama içerik belliydi. Alay vardı, aşağılama vardı ve en önemlisi gerçek vardı. Çünkü o laf boşuna söylenmedi. Baba bir an dondu kaldı çünkü duyduğu şey onun en büyük korkularından biriydi aslında. Ama o korkuyu hiçbir zaman kabul etmemişti. Şimdi bir başkasının ağzından duyunca olay bambaşka bir yere gitti. Yüzü gerildi, gözleri değişti. Bir anda öfke patladı, ayağa kalktı ve direkt o adama yöneldi. Kavga çıktı. Ama bu öyle 2 kişinin kavgası gibi olmadı. Ortam bir anda karıştı. İnsanlar araya girmeye çalıştı ama aynı zamanda bazıları da izledi. Hatta içten içe memnun olanlar bile vardı. Çünkü böyle şeyler mahallede seyirlik olay olur. Bu da acı ama gerçek. Baba ciddi şekilde darbe aldı çünkü karşı taraf kalabalıktı ve olay büyüdü. Yere düştü, tekmeler geldi, yumruklar geldi. Araya girenler oldu ama iş işten geçmişti. Adamın vücudu ciddi şekilde zarar gördü. Nefes almakta zorlandı. En sonunda biri ambulansı aradı. O an her şey kontrolden çıkmıştı. Ambulans geldi, baba hastaneye kaldırıldı. Durum ağırdı, iç kanama şüphesi vardı. Bu haber eve ulaştığında Yeliz, annesi ve abisi apar topar hastaneye gitti. Hastane koridorunda beklerken kimse konuşmuyordu ama herkesin yüzünde aynı şey vardı, şok. Ama asıl şok henüz gelmemişti. Çünkü bu olay sadece bir kavga değildi. Bu daha büyük bir yıkımın başlangıcıydı. Hastanenin o uzun, soğuk koridorunda geçen saatler insana normalde günler gibi gelir ama o gün Yeliz için zamanın nasıl aktığını anlamak bile zordu. Çünkü bir yandan babasının durumu belirsizdi.
Bir yandan da artık kulaktan kulağa yayılan o söylentiler annesine ve abisine de ulaşmaya başlamıştı. Yani mesele sadece bir kavga olmaktan çıkmış, evin içine kadar giren bir gerçekle yüzleşme haline dönüşmüştü. Haliyle herkes aynı yerde bekliyor ama herkesin zihninde bambaşka bir fırtına kopuyordu. Yeliz başını eğmiş oturuyordu, annesi sessizce ağlıyordu, abisi ise sürekli yürüyüp duruyordu ama hiçbir açık açık konuşmuyordu çünkü konuşmak demek gerçeği kabul etmek demekti. Bir süre sonra abisi telefona bakarken bir şey fark etti. Yüzü değişti çünkü ona da bir şeyler ulaşmıştı. Kimden geldiği belli olmayan mesajlar, imalar, duydun mu o diye başlayan cümleler. Haliyle o da anlamaya başladı ama o anlamak kolay olmadı. Çünkü bir insanın babasıyla ilgili böyle bir şeyi dışarıdan duyması gerçekten ağır bir şey. Başını kaldırdı, annesine baktı, sonra Yeliz'e baktı. Sanki bu ne der gibi ama kimse cevap veremedi. Annesi zaten yıkılmaya başlamıştı çünkü o da bir şekilde duymuştu artık, belki açık açık değil ama ima yoluyla mahallede konuşulanları az çok anlamıştı. Gözyaşlarını silmeye çalışıyordu ama durduramıyordu çünkü yıllardır içinde tuttuğu şeyler, kabullendiği hayat bir anda sarsılmıştı. Şimdi burada insan gerçekten ne hisseder bilmiyorum ama tahmin etmek zor değil çünkü bu sadece bir eş meselesi değil, bu bir hayatın temelden değişmesi demek. Yeliz ise en zor durumda olan kişiydi çünkü o gerçeği en başından beri biliyordu ama susmuştu. Şimdi ise o suskunluk onun içinde ayrı bir yük haline gelmişti. Ben mi sebep oldum diye düşündü bir an çünkü Gülizar'a anlatmıştı, oradan yayılmıştı. İnsan ister istemez kendini suçlar böyle durumlarda. Halbuki mesele sadece onun anlatması değildi ama işte vicdan dediğin şey mantıkla çalışmaz. Doktor sonunda çıktı, babasının durumunun ciddi olduğunu ama kontrol altına alındığını söyledi. İç kanama geçirmişti, birkaç gün yoğun bakımda kalacaktı. Bu haber bir yandan rahatlatıcıydı çünkü hayati tehlike atlatılmıştı. Ama diğer yandan hiçbir şeyi düzeltmiyordu çünkü asıl mesele hastanede değil, dışarıdaydı. Günler geçti. Baba yoğun bakımdan çıktı, servise alındı. Yavaş yavaş toparlanmaya başladı ama o süreçte mahallede olanlar durmadı. Aksine daha da arttı çünkü artık olay sadece dedikodu değil, kavga ve hastane boyutuna taşınmıştı. İnsanlar daha rahat konuşur hale gelmişti. Bu da ailenin üstündeki baskıyı iyice artırdı. Annesi dışarı çıkmamaya başladı. Abisi sinirliydi. Yeliz ise tamamen içine kapandı. Yaklaşık 2 ay sonra baba taburcu oldu, eve döndü. Fiziksel olarak toparlanmıştı ama psikolojik olarak ne durumda olduğu kimse tarafından bilinmiyordu. Çünkü yine konuşmuyordu, yine içine atıyordu ama bu seferki sessizlik eskisinden daha ağırdı. Çünkü artık sadece bir baskı değil, aynı zamanda bir utanç, bir öfke ve bir hesaplaşma vardı. Ve işte tam bu noktada olay bambaşka bir yere evrilecekti. Çünkü bazı insanlar yaşadıklarını unutmaz ve bazıları hesaplaşmayı kendi yöntemleriyle yapar. Yeliz'in babası da onlardan biriydi. Baba eve döndükten sonra günler sessiz geçti ama bu sessizlik fırtına öncesi gibiydi. Çünkü adamın içinde bir şeyler birikiyordu. Bunu dışarıdan anlamak zordu ama hissediliyordu. Bakışları değişmişti, daha sert, daha donuk. Sanki kafasının içinde sürekli bir plan dönüyordu ama kimse ne olduğunu bilmiyordu. Yeliz de anlamaya çalışıyordu ama yaklaşamıyordu. Çünkü artık onun için o adam sadece baba değildi. Bir gün baba dışarı çıktı, markete gidiyorum dedi. Normal bir cümle, normal bir çıkış ama aslında o gün normal değildi. Çünkü karşısına biri çıktı. O gün kahvede yaşanan kavgada onu ayırmaya çalışan adamlardan biri. Adam yaklaştı, hal hatır sordu, nasılsın dedi. Sonra konuşma ilerledikçe tavrı değişti. Daha samimi, daha sınır aşan bir hale geldi en sonunda. İma etti. Hatta açık açık söyledi, istersen para da veririm dedi. Şimdi burada gerçekten insanın aklı durur. Çünkü bu artık sadece dedikodu değil, yüzüne karşı yapılan bir şey. Bu da bir insanın kaldırabileceği bir şey değil. Ama Yeliz'in babası o an tepki vermedi. Aksine kabul etti. Tamam dedi, yer ve saat verdi. Şimdi bu noktada insan şunu düşünür, bu adam ne yapıyor diye.
Ama işte mesele de buydu. Çünkü onun planı bambaşkaydı. O gün geldiğinde baba belirtilen yere gitti. Adam da geldi. Her şey dışarıdan bakınca normal bir buluşma gibi görünüyordu. Ama birkaç dakika sonra olay değişti. Çünkü baba yanında getirdiği bıçağı çıkardı ve adamı defalarca bıçakladı. Bu bir anlık öfke değildi. Bu biriken her şeyin patlamasıydı. Öfke, utanç, aşağılanma hepsi o an ortaya çıktı. Adam orada hayatını kaybetti. Baba ise kaçmadı, direkt emniyete gitti, teslim oldu. Evde ise bir not bulundu. Kısa ama ağır. Beni affedin, ben hasta bir adamım. Sizi seviyorum. Ve işte her şey burada bitti. Ama geriye paramparça bir aile kaldı. Bu hikaye burada bitiyor ama aslında bitmiyor. Çünkü bazı hikayeler sonuyla değil, bıraktığı sorularla devam eder. Yeliz'in yaşadığı şey de tam olarak böyle bir şey. Çünkü ortada tek bir doğru yok, tek bir suçlu yok. Herkesin payı var gibi ama aynı zamanda kimse tam olarak suçlu gibi de değil. İnsan burada durup düşünüyor. Yeliz mi hatalıydı? Çünkü sırrı paylaştı ve olayların yayılmasına sebep oldu. Yoksa Gülizar mı? Çünkü söz verdiği halde tutamadı. Ya da mahalle mi? Çünkü duyduğu şeyi büyüttü, yaydı, aşağılamaya dönüştürdü. Peki ya baba? O sadece hasta bir adam mıydı yoksa yaptığı her şeyin sorumluluğunu taşıması gereken biri mi? Şimdi burada insanın net bir cevap vermesi zor çünkü hayat öyle siyah beyaz değil. Bazı durumlar gri. Hem doğru hem yanlış aynı anda olabiliyor. Ama şu kesin, bazı gerçekler var ki ortaya çıktığında sadece bir kişiyi değil, etrafındaki herkesi etkiliyor. Bazen bir sır sadece sır olarak kalmıyor. Bir zincirin ilk halkası oluyor. Ve belki de en acı tarafı şu: bazı şeyler hiç öğrenilmemiş olsaydı herkes için daha mı iyi olurdu? Yoksa gerçek ne olursa olsun ortaya çıkmalı mıydı? Karar senin.